Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz iki şişle örülen çok kolay yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Yapımı oldukça kolay. Örgüye ilk defa başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla örebilirler. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Patiğim için gerekli malzemelerim: bir tane tek renk patiklik ip kullandım. İğnem var ve 3 milimetre şişlerim var. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. Tabi bunu elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre de şiş numarasını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. İpimi böyle boynuma taktım. Atacağım ilmek miktarında ipimi burada bıraktım. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Böyle ilmeklerimi atarak başladım. Toplamda 47 tane ilmek atacağız. Bu 47 ilmek üzerine ayak büyüklüğüne göre 2 ilmek fazlalaştırabilirsiniz. Bu şekilde ilmekleri gevşek atalım. Çok sıkı atmayalım. Şöyle bir esneme payı olsun. Sayıları tamamlayalım. 47 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim bu tarafta. Şimdi örmeye başlıyoruz. Her zaman ilk ilmeği örmeden bir diğer şişime geçiriyorum. Sonrakileri ters olarak örmeye devam edelim. İlmeği alıyorum. İpi üzerine atıp attığım ipi ilmeğin içinden çıkartınca ilmeği serbest bırakıyorum. Bu şekilde ters olarak örmeye devam edelim. Son bir ilmek kalana kadar ilerleyelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi her zaman düz örüyorum. Niçin bunu bu şekilde yapıyorum? Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Burası örgümün arka yüzüydü. Şu an örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın bu şekilde çizgi. Burası örgümün ön yüzü. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ki haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın burası örgümün ön yüzü ve bir diş haroşa sırası oluşmaya başladı. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Son ilmeği yine düz olarak öreceğiz. Ortadakileri ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Toplamda 5 diş haroşa sırası öreceğiz. Şöyle sayalım patiğimizden. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra şu ortadaki modelimize geçeceğiz. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım ben. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Örgünün ön yüzünden haroşa sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası ördüm. Tabi bu sıra sayısını siz ilmek sayısına, elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre bu sıra sayılarını ayarlayabilirsiniz. Ördükçe zaten ortaya çıkacaktır. Şimdi model kurulumuna geçelim. 21 tane ilmeğimi tek tek örerek bu şişime alıyorum. Böyle yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşa örgüyü uyguluyorum. 21 tane ilmeği bu şekilde örelim. 21 tane ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Şimdi burada 2 ilmeğin bakın ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek eksilttim. İpimi arkaya geçirdim. Bir ilmek düz ördüm. Düz ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeği ters ördüm. Bir ilmeği düz ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Ve geriye 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğim kaldı. Bunları tek tek ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi yaptığımız işlemi bir tekrar edelim. Örgünün ön yüzündeydik. 21 tane ilmeği tek tek ördük geldik. Sonra 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Sonra bir ilmeği düz ördüm. Sonrasında 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm.
Geriye 21 tane ilmeğim kaldı. Onları ters olarak ördüm. Sıramı bitirdim. En sonuncu ilmeği her zaman düz örüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Örgünün arka yüzünde hiçbir artma, eksiltme işlemi yok. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine örerek ilerliyorum ilmeklerimi. Düz ilmeğime 2 ilmek kalaya kadar örelim. Evet, bakın düz ilmeğime gelmeden 2 ilmeğim burada kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Burada düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi artık böyle düz olarak örmeyeceğim. Bir alttan batarak, bakın şuradan batarak Selanik örgü modelini uyguluyorum. Bakın ilmeğin içine batmıyorum. Bir alta batarak düz olarak ördüm. İlmeği serbest bıraktım. Sonrasında 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Ve geri kalan ilmekleri tek tek örerek devam ediyorum. Düz ilmeğimizi Selanik şeklinde örüyoruz. Daha kabarık dursun diye bu şekilde örüyoruz. Dilerseniz düz örgüyü normal şekilde de örebilirsiniz ilmeği. Böyle sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Hiç artma eksiltme yapmadan ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bakın düz ilmeğimiz burada örgümüzün tam orta yerinde. Şu şekilde bakın. Her iki kenarda da ilmekleri 2-2 örerek düz ilmeğin her iki kenarında bakın düz ilmeğe gelmeden 2 ilmeği ters örüyoruz. Düz ilmeği örüp 2 ilmeği ters örüp devam ediyoruz. Tek tek örüyoruz. Bu şekilde ilmek eksilterek ilerliyoruz. Her ön sırada 2 ilmek eksilmiş oluyor. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir kez daha birlikte tekrar ederek örelim. Düz ilmeğe 2 ilmek kalana kadar böyle tek tek örelim. Bakın böyle ilmekleri tek tek örüyorum. Bu şekilde örerek geldim. Düz ilmeğime 2 tane ilmeğim kaldı. Onların ikisini birlikte ters örüyorum. Burada düz ilmeğim var. Onu ilmeğin içinden alarak düz değil de şöyle bir alta batarak düz örüyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Hemen sonrasında gelen 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Ve tek tek örmeye devam ediyorum ilmekleri. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgümün ön yüzünü de tamamladım. Bu şekilde örgünün arka yüzünde hiç artma eksiltme yapmadan ilmeklerin tamamını ters örelim. Örgünün ön yüzüne geldiğimizde düz ilmeğe 2 ilmek kala ikisini birlikte ters örelim. Düz ilmeği Selanik şeklinde batarak örelim. Hemen sonrasında 2 ilmeği ters örerek sonrasında tek tek örmeye devam edelim. Böyle her ön sırada bir buradan bir buradan ilmek eksilterek ilerleyeceğiz. Toplamda 31 ilmek kalana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Bakın böyle. Evet, bakın bu şekilde modelin boyunca 8 diş haroşa sırası ördüm. Sayalım şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle hem de şu orta kısmı yaptım. Hem de ilmek eksilterek gittim. Toplam 31 ilmek kalana kadar aynı işlemi uyguladık. 31 ilmek kaldıktan sonra 31 tane ilmeğimle artık ilmeklerin tamamını ters olarak ördüm. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde, yani haroşa örgüyü uyguladım. Hiç artma eksiltme yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası ördüm. Yani patiğimizin şu kısmını yaptık bakın. Model bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi 7.'yi öreceğim. 7.'yi örerken ilmeklerimizi kapatacağız ve patiğimizin örgüsünü tamamlamış olacağız. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Örgümün ön yüzündeyim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım.
2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. Bu şekilde aynı işlemi uygulayalım. Böyle son bir ilmeğim kaldı. Şimdi ipimi biraz uzun olarak keseceğim. Ve bu kestiğim ipimle dikmek için kullanmış olacağım. Şöyle bakın, ilmeğimi çekiyorum. Şöyle sıkıştıralım ve tamamlamış olduk. Şimdi ipimizin ucuna iğnemizi geçirelim. Patiğimin tersini çeviriyorum. Şöyle çevirdim. Ve tersinden şöyle dikme işlemi uygulayacağız. Şöyle öncelikle şu kısımlarını birbirlerine sabitleyelim. Şöyle ipimi bir kez dolandırdım. Düğümle bir dikiş yaptım. Şimdi artık normal dikmeye devam ediyorum. Bakın şöyle iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Karşılıklı olarak. Bu şekilde devam ediyorum. Böyle dikerek uç kısma kadar gelelim. Evet, patiğimin dikimini bitirdim. Düz tarafını da çevirdim. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi manken ayağıma giydiriyorum. Dilerseniz farklı şekillerde süsleme de yapabilirsiniz. Şöyle taban kısmını sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde. Ben şöyle bir fiyonk yaptım. Bu fiyonkum için 12 tane ilmek attım. 12 ilmeği 8 diş haroşa sırası ördükten sonra bitirdim ve şöyle ortasından bağlayıp buraya patiğime diktim. Bunun yapımı kolay. Eğer videosunu izlemek isterseniz kanalımda videosu da mevcut. Örgü fiyonk yapımı diye yazarsanız çıkacaktır karşınıza. Bu şekilde sabitledim buraya. Farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.